Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil sesine dokunmayı ve merak ettiğiniz konular hakkında yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü okuyor olacağım. Bugünkü konumuz orgazm ama orgazm bambaşka bilinmeyen bir şeyi. Gebe kalmak için orgazm olmak şart mı? Aslında bilimsel olarak bir gebeliğin oluşması için spermle yumurtanın döllenmesi gerekiyor. Yani orgazm şart değil ama burada birkaç çalışmadan size örnekler vermek istiyorum. Cinsel ilişki sırasında kadın orgazm olduğu zaman rahim kasılmaları ile beraber penisin vajinaya penetrasyonu sonucu ejekülatın vajinaya boşalmasıyla spermlerin fallop tüplerine yani yumurtalıklara ulaşması arasında bir vakum etkisi olduğunu düşündürmekte. Yani kadın orgazm olduğu zaman o ritmik kasılmalar spermlerin rahime ve yumurtalıklara daha kolay oluşmasını sağlıyor. Evet, çalışmalar bu yönde. Bununla ilgili evet her zaman orgazm olmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Nice kadın var ki orgazm olmadan da hamile kalabiliyor. Ama ve lakin orgazm olduğunuzda daha kolay hamilelik kalma şansınız var. Peki bir soru daha vardı. Onu da cevaplamak istiyorum. Kadının boşalması diye bir şey var. Var mı? Erkeğin boşalmasından söz edebiliriz. Kadının orgazmından söz edebiliriz. Yani kadın boşalması değil, kadın orgazmı var. Erkek orgazmı demiyoruz. Erkek boşalması diyoruz. Çünkü kadın orgazmı sırasında vajinada, rahimde, makat kısmında ritmik kasılmalar olur. Bazı kadınların o kasılmalara bağlı idrar kanalından yani üretra açılabilir ve bu açılmaya bağlı ritmik kasılmalar sonucu idrar çıkışı olabilir. Buna kadın boşalması diye ne yazık ki toplumda görülüyor ama aslında bu bir fenomen. Bunu hatta daha önce videosunu çekmiştik. Yani bu bir fenomen. Aslında çıkan sıvı idrar bir erkekteki gibi meni içeriğe sahip değil. Buna bazı yazarlar kadının boşalması, kadının gelmesi gibi tabir etse de aslında bu kadın boşalması değil. Kadının erkek gibi bir meni içeriği üretmesi mümkün değil. Bazı yazarlarda kadının cinsel ilişki sırasında sıvı fazlalığını vajinal boşalma gibi yorumlamışlar ya da adlandırmışlar çiftler. Aslında bu aşırı ıslanma, aşırı uyarılma da bazen cinsel ilişkide hissiyatı bozduğu için cinsel hazzı da olumsuz etkileyebiliyor. Kadının ayrıca bu kadar aşırı ıslanması utanma duygusuna da neden olabiliyor. Evet efendim, yani kadın boşalması diye bir kavram yok. Kadın orgazmı diye bir kavram var. Buradan bir başka konuya geçmek istiyorum. Sıklıkla gelen danışanlarımdan, hani vajinismus danışanlarından sanki şöyle bir algı var. Vajinismus hastaları orgazm olamaz gibi. Yanılıyorsunuz. Yani penis penetrasyonu hiç şart değildir kadın için. Penisin vajinaya girmesi orgazm için şart değildir. Kadının temel cinsel organı çünkü klitoristir. Vajinismusu olan kadınlar da cinsel penetrasyon olmadan partneriyle, eşiyle, klitoris uyarısıyla ya da mastürbasyonla orgazma ulaşabilir. Bu şekilde vajinismus hastaları sürtünme yoluyla herhangi bir penetrasyon olmadan denenmeksizin yıllarca eşleriyle cinsel yakınlaşma içinde olabilirler. Hatta diğer çiftlerden çok daha farklı cinsel renkli hayatları sahip olabilirler. Vajinismus hastalarıyla birlikte cinsel isteksizlik nadir görülür bundan dolayı da. Çünkü orgazmı kolaylıkla yaşarlar, bir şekilde klitorisi keşfederler. Vajinal penetrasyon olmadan da vajinismus hastaları renkli bir cinsel hayatları olup orgazm olabilirken vajinal penetrasyon yaşayan kadınlarda cinsel isteksizlik görülmesi, klitorisin aslında yok sayılması. Orgazm olmak her kadının hem kadınlık hakkı, hem insanlık hakkı, hem de dini hakkı olarak ona tanımlanmıştır. Ancak orgazm sorunlarında partnerin yani eşinin de desteği şarttır. Fakat burada bireysel olarak baktığımız zaman herkes kendi orgazmından sorumlu. Yani kadın kendi orgazmının hakkının peşinde olmalı ve partnerinden bunu talep etmeli. Partnerinin desteğiyle bu sorunu kolaylıkla aşabilmektedir. Kadının cinsel organı klitoris dedik. Ama diğer bir cinsel organ da beyin, yani o iki kulağımızın arasında kullandığımız organımız olan beyin. Beyin aslında bizim en temel cinsel organımız ve orgazm sorunlarında biz cinsel terapilerde beyni ve medikal uygulamalarda da genital bölgeleri hedefliyoruz.
Beyni nasıl hedefliyoruz? İşte bilişsel davranışçı terapiler yapıyoruz, cinsel terapiler yapıyoruz. Geçmişten gelen otokontrol fazlalığını, mükemmeliyetçiliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Rahatlama, gevşeme, konsantrasyona yönelik egzersizler veriyoruz. Cinsellikle ilgili doğru bilgilendirmeler, cinsel yanlış inançlar ve mitleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ayrıca bazen de eve verdiğimiz egzersizlerle de kadının genital bölgesini tanımasını, kendi vajinasına hükmetmeyi öğrenmesini ve kullanmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Organik sorunlarda da işte orgazm aşısı gibi uygulamalar, G nokta büyütmesi gibi uygulamalar ya da vajinal gençleştirme lazerle tedaviler faydalı olabiliyor. Kısacası bir kadına orgazm olmak öğretilebilir. Burada kadının istemesi birinci kural. İkincisi buna hakkı olduğunu bilmesi ve buna layık olduğunu kesinlikle bilmesi gerekiyor. Cinsel ilişkiden daha fazla zevk alan, cinsel tatminini ve doyumunu arttıran ve orgazm olmayı öğretme noktasında cinsel terapilerden, cinsel tıp uzmanlarından fayda görebilir kadınlar. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Diyelim ki orgazm bozukluğu için gelen hastalarımız ya da danışanlarımız oluyor ya. Biz onlara orgazmı öğretmenin dışında kendi sorumluluklarının bilincine vararak bu kadınlarda sadece olmakla kalmıyorlar. Orgazmın sayısı, kalitesi, deneyimi, cinsel tatmin ve doyumu da artıyor. Ondan dolayı da eğer ki cinsel ilişkiden aldığınız haz azalmışsa, eskisi gibi kolay orgazma ulaşamıyorsanız, istediğiniz doyumda yaşayamıyorsanız orgazmın sayısını, kalitesi de cinsel terapilerle ve bu yaptığımız organik tedavilerle yani orgazm aşısı gibi, G nokta dolgusu gibi tedavilerle arttırılabilir. Orgazm olmayı öğrenmek mümkün. Diyelim ki idrar gelme hissi var, kaçırma hissi var. Bunu öğrenmeniz mümkün. Bunun için bu alışkanlığı geliştirmeniz mümkün. Ya da o bahsettiğimiz fenomen yani idrar çıkarma olayını da öğrenmeniz mümkün mü? Evet, bunu da geliştirmeniz ve öğrenmeniz mümkün. Ama bu bir deneyim ve bir öğrenme eğrisi gerektiriyor. Siz aralıklı cinsel yaşam sürerseniz, daha uzun aralıklarla partnerinizle birlikte olursanız işte bunu geliştirmeniz pek mümkün olmuyor. Biz cinsel terapileri neden yapıyoruz? Orgazm olma sorunlarında bu cinsel terapilerde ne kadar seans aralıkları oluyor? Bu tabii ki kadının cinsel taciz, travma geçmişine göre değişmekle beraber bilişsel davranışçı terapiler psikologlar ya da cinsel tıp doktorları tarafından 8 ile 12 seansta verilebiliyor. Bu süreçte kadın kendini tanıması, kendi dokunuşlarını bilmesi, bedenini tanıması, yanlış yaptığı davranışlar yerine doğrularını getirmesi, geliştirmesi öğretilebiliyor. Orgazm problemlerinin çözümünde peki biz başka ne tür medikal tedaviler veriyoruz? Son yıllarda özellikle geliştirilen tıp uygulamalarını biz sıklıkla kullanıyoruz bu amaçla. Genital bölgenin hassasiyetini arttırmak, haz ve orgazm fonksiyonunu sağlamak bu tedaviler arasında. Bunlar neler? İşte lazerle, karbondioksit lazerle vajinal gençleştirme, hissiyatını arttırma, genital radyo frekans uygulamaları, genital PRP dediğimiz plateletten zengin plazma enjeksiyonları, G nokta büyütme gibi yöntemlerle medikal tedaviler sağlayabiliyoruz. Evet, anorgazmi neymiş? Orgazm olamama. Orgazm olamama günümüzde tedavi edilebilen bir cinsel sağlık sorunudur. Orgazm olma ile ilgili tüm cinsel terapiler, medikal işlemler ülkemizde birçok klinikte ve birçok hekim tarafından uygulanmaktadır. Sorununuz varsa bunu ertelemeyin. Mutlaka hekiminize başvurun. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli bir cinsel yaşam dilerim. Sevgiyle kalın.